yiyemez çünkü bu kuru mamalar onları hasta ediyor. Haley Tiger geçen sene bayağı bir sorunlar yaşadık. UTI nasıl deniyor Türkçe'de bilmiyorum da. Kızıyorlar bana. İmdat. Ay. Dur. Evet, bir savaştan sonra ikisini, bir de kolum da hala tam iyileşmedi. Zar zor ikisini de eve götürdüm. Çünkü yalnızca yaş mama yiyebiliyor bizimkiler. Kristal ve taş, bayağı kötü bir kristal taş sorunları yaşadılar. Bayağı yani ölüm kalım meselesi. Onun için kuru mama asla yiyemiyorlar. Zor. Bir daha yani bir fark etmemiştim. Bir daha aklımda olması lazım. Onlara kuru mama vereceğim zaman Feridun'un kedilerine bizimkileri eve kapatmam gerekiyor. Ay, bir tane daha tatlış geliyor. Gel buraya, gel. Tabaklarımız ıslanmış. Gel bunun için. Gel. Gel. Gel şuraya gel. Şimdi beraber. Biraz böyle evin yanındaki küçük bir dere yatağı var. Geldim buraya baktım. Bayağı su var. Çok mutluyum. Yazın çok kuru oluyor. Yani yazın hiç su akmıyor. Ama küçük kurbağa yavrularını gördünüz mü, böyle siyah siyah? Onlar kurbağa yavruları. Bir de diğer videolarımda gördükleriniz, o tepede olanlar. Onların ne olduğunu daha çözemedik. Ama çok yakın bir zamanda gidip bakacağım. Ama kurbağa yavrularının farkını görüyorsunuzdur. Hani daha önceden beni takip edenler, çalıların arasından geçiyorum, olduysa. Kurbağa yavruları siyah siyah ve şeyler de bu hani balığa benzeyenler, onlar daha ince, biraz böyle transparan, çok daha farklı bir şeyleri var, gözleri falan görünüyor. Evet, bahar geliyor.
Evet, yeşil smoothie de yaptım Sita'ya. Bana da yaptım. Sita köpükleri sevmiyor. Şişede de çok yer alıyor diye ilk önce köpükleri kendime döktüm. Sita köpüklü sevmiyor. Sita'nın az köpüklü. Baya böyle köpükler çıkıyor nedense. Yeşil cappuccino. Ve böyle buzdolabına da koyuyorum. Böyle 1-2 günlük. Her zaman yapıyorum çünkü böyle yoğun olduğumuz günlerde böylece yeşil smoothie'siz kalmayalım diye. Yarın, yani 2 gün, yarın ve en fazla yarından sonra içilebiliyor. Mis. O kadar güzel ki. Ve şey de koydum. Donmuş ananaslarımız vardı. Onu da koydum. Onun böyle tadı da geliyor. Gerçekten tavsiye ederim tatlı ayçiçekleri. Yaşam enerjisi dolu. Kahveden çok daha fazla enerji veriyor ve bütün gün sürüyor bu enerji. Benim tatlı prensesim de içiyor. Dün beni çok korkuttu. Bütün gün çok hastaydı ama bir günde. Evet, bir gün bayağı ateşi vardı. Böyle bir öğleden sonra bir yüksek oldu. Bir de akşam. Şimdi çok daha iyi. Güzel besledim. Güzel şeyler, içecekler verdim. Güzel yemekler, çorbalar yaptım kızıma. Şimdi çok daha iyi, çok şükür. Hatta gittim. Doğadan da böyle bir şeyler topladım kızım için. Vallahi çok yenilenmiş görünüyor benim kızım. Bugün de dinlenir. Yarın bakarsın. İstediğin kadar dinlen ama bence yarın çok daha iyi olacaksın. Ay Zen, ne oluyor ya? Bugün hava yarı yağmurlu. Yarı güneşli. Böyle arkadaki seslere minik domuzumuz var. Çok güzel. Heh, ne var? Ne var beyefendi? Sen bey? Çıkacak mı dışarı? Yağmur yağınca geliyor sonra. Mun Hanım da burada. Şu çamaşırları toplayacağım. Bunlar dışarıdaydı. Yağmur yağınca içeri aldım. Evet. Dün bayağı bir anne olarak bayağı bir korktum. Yani bayağı bir korkmadım aslında. Daha önceden de üzüldüm tek, hani kızımın böyle hasta olduğunu. Bir grip yakaladı. Çok çok kötü olsaydı zaten o zaman şey yapardık da yani yine de böyle ateşi çıktı. Böyle tabii ki hiçbir zaman keyifli değil. Ama şimdi çok iyi, çok şükür. Bir günde kendine geldi. Çok mutluyum. Zen. Zen, evet, böyle bir şeyler yapıyor burada. Kaplan çiçekleri. Evet, beyefendi şımardı. Ben aşağı gidip
işlere bakayım. Gel bakayım. Sen çık. Bunu çıkamazsın çünkü güneş var. Kızım böyle sağlıklı smoothie'ler içtiğinde içim rahat ediyor. Vitaminlerini de alıyor. Böyle. Nothing is undoable. I cannot make it easier. If I could only slip through time, make my present bearable. If I could go back there and take you in my arms, tell you how I really felt, change the way it all played out. But man cannot go backwards, backwards, backwards. Bound to take it all in, falling forward. Still I wish I could go back. I wish I could go back. Bu arada yerleri süpürmekle ilgili bazen merak edenler var. İşte 5 köpek 3 kediyle yaşıyoruz. Yerleri ben 2 günde bir süpürüyorum. Bütün evi. Ve diğer günlerde her gün, özellikle yağmurluysa bir kere siliyorum. Onun dışında Sita dün hasta olduğu için bütün evi sabahtan herhalde hissediyordum. Ateşi daha yoktu sabahtan ama böyle biraz rahatsız olduğunu hissettiğim anda bütün her yeri süpürdüm, sildim. Çünkü bence hastalık zamanında evin tertemiz olması çok önemli. Bugün de dün gerçi yapmıştım, süpürmüştüm ama bugün videonun başında gördüğünüz gibi sildim bir güzel her yeri. Ama böyle koltukları süpüreyim derken şimdi evi de bir süpüreyim dedim. Hani kalan toz falan varsa iyice böyle Sita kendini evde böyle iyi hissetsin, güzel nefes alsın. Ama köpeklerle evet, yani daha sık süpürmek çok önemli. O kadar tüy dökmüyorlar. Tabii ki süpürmesek tüyler görünüyor ama hani bence beslenmelerine de bağlı, çok önemli. Köpekleri, kedilerimizi nasıl besliyorsak, daha sağlıklı besliyorsak daha az tüy döküyorlar. Böyle bu soruyu da burada cevaplamış oldum. Ne yapıyorsun Cipsi? Dışarıda, gel içeri. Kar gibi badem çiçekleri dökülüyor. Rüzgar olduğunda sanki karlar yağıyor gibi. Değil mi sen? Nizam Bey. Evi yine çamur mu yapacaksın ayaklarınla? Hadi gir bakalım. Ve evet, beyefendi çamur yaptı ve yukarı çıkıyor. İyi ki de suyumu hazırlamıştım bugün. Öyle yağmurlu günlerde hemen girdikleri anda arkalarından siliyorum.
Karlar yağmış gibi. Bembeyaz. Evet, dün böyle bir gündü. Biraz zor bir gündü. Sita bayağı bir yani hastaydı. Sabah böyle midesi bulanıyordu. Sonra başı ağrıdı. Sonra karnı ağrıyordu. Sırtı ağrıyordu. Ateşi çıktı. Ah, onun için de bu arada birkaç gün, bir iki gün normalde böyle artık güncel videolar paylaşmaya başladım. Hiç böyle birkaç gün geri kalmadan. Tek tabii ki de dün sabahtan akşama kadar hiç durmadım. Hem evdeki şeyleri hem onun başında hem onun ihtiyacı olan şeyleri yaptım. Bakalım bu akşam yetişirsem yalnız bir iki gün video paylaşmamış olacağım. Yetişemezsem bir üç gün geç kalmış olurum. Durumlara bağlı, siteye bağlı. Tabii işte onda ilk ateşi olduğunda yeşil smoothie yapmadım. Hani çünkü içinde portakal olduğu için asitli meyveler ateşi daha çok, portakal özellikle ateşi daha çok yükseltir. Aklınızda bulunsun. Onun için portakal suyu insanın canı da istiyor ateşliyken ama asla vermemek lazım. O çok çok daha da yükseltiyor. Onun için portakal suyu vermedim ama sabah ben Fransa'dan getirmiştim. Doğal dükkandan almıştım. Kuzu diye bir şey var. Böyle bir kök. Japonların kullandığı bir kök göstereyim şöyle. Kuzu. Şöyle yazılıyor. Kuzu. Şöyle beyaz bir kök. Bunu böyle yani hasta grip olduğunda, mide bulantısı falan olduğunda çok iyi geliyor. Bunu böyle tencerede işte bir kaşık, bir tatlı kaşığı bir de bir kap yani bir büyük bardak suyla böyle karıştırdım. Biraz böyle jelatin haline geliyor. Fazla değil ama böyle biraz jelatin haline getirip çok bir tadı yok ama hani böyle biraz jelatin gibi bir şey olduğu için çocuklar küçükken hele hiç sevmiyorlardı içmeyi. Şimdi yine de bildiği için iyi geldiğini. İlk önce onu verdim. Çok bir şey yiyemedi. Su verdim. İşte su çünkü çok içmesi gerekiyordu. Sonra bal, içine zerdeçallı bal böyle. İşte önceden dediğim gibi evet veganız ama balı yalnızca ilaç niyetine kullanıyoruz. O da böyle komşularımız bize çam balı hediye etmişti. Bayağı uzun zamandan beri yani kaç aydan beri belki 5 aydan beri o kavanoz duruyor. Ama böyle durumlarda kullanıyorum. İşte çam balını zerdeçal tozuyla böyle karıştırdım. Sonra uçucu yağlar, aromaterapi yağlarından nane yağı, organik nane yağını çam balına bir tatlı kaşığı bala bir damlatıp verdim. Onu bir sabah bir akşam yaptım. Onun dışında tabii ki çok sancıları ve ateşi çok yükseldiğinde ilk önce bunu söylemek istiyorum. Bir de limon dilimleri çoraplarının altına koyup limon dilimleri koydum. Bir de küçükken aslında hiç onlara ilaç vermiyordum ama annem Doliprane diye bir ilaç getirmişti Fransa'dan. O böyle hem ağrı kesici hem ateş düşürücü. Onu dün 2 kere verdim. Çünkü çok böyle yani fazla da acı çekmesine gerek yok. Bugün işte sonra yeşil smoothie'lerde sağlıklı beslenmeyle ilacı sisteminden atar. O onu çok rahatlattı. Yani 2 tane yetti. Bir işte sabah ya da öğlen gibi bir de akşam. Çünkü akşam daha da biliyorsunuz hasta olunca hastalık daha da çoğalıyor. Akşam daha da çoğalmaya başladı zaten. Böyle bir 4 saat falan rahatladı, dinlendi. Sonra yine akşam yaptı, tavan yaptı.
Şeyde zaten çok bir şey yiyemiyordum. Midesi bulanıyordu. Çorba yaptım. Kereviz, havuç, küçük bir patates, soğan, sarımsak. Bunlar hastalık zamanında iyi geliyor. Kerevizlerin sapını, yapraklarını koymadım. Tek kerevizin kendisi, sapı. Ee, Başka bu kadar. Zeytinyağı falan koymadım. Biraz su. Böyle pişirip blenderdan geçirdim. Bunu işte. Dün böyle geçti. Bakayım başka. Bir de biraz böyle dışarı çıkıp bunu da hızlıca bir gezdirmem gerekiyordu ama çok hızlı, yani siteyi yalnız bırak, böyle sakin, rahat olduğu zaman da çıkardım bunu. Sonra şeyde, doğada göbek otu diye bir şey var. Böyle yuvarlak tabak gibi duvarlarda çıkıyor genelde. Ben Fransa'dayken onu buradaki komşularımıza söyledim. Onlar yenmez diye biliyorlardı. Böyle yenilmez, zehirli falan diye düşünüyorlardı. Yani bilmedikleri için. Hatta annelerine sordum, Simralların. Ben dedim ki ben bunu Fransa'da küçükken dağlarda yerdik. Hani çünkü Fransa'da dağlarda, doğada büyüdüğüm için oradaki toplanan otları biliyorum. Mesela onlardan yerdik. Çok var, isimlerini şu an bilmiyorum ama çok böyle gözle gördüğüm, hatırladığım, yediğim bir sürü otlar var. Ben de onları gösteriyorum. İşte o göbek otu yenir. Ve böyle çok şifalı, ağrıya da iyi geliyor, şeye de iyi geliyor. Yani çok böyle abartmamak süreciyle ama yeniliyor gerçekten. Böyle salataya bile Fransa'da koyuyorduk, yani koyanlar da oluyordu. Bir de böyle çok sulu sulu bir tadı var. İşte göbek otundan birkaç tane, çok değil de birkaç tane verdim, topladım. Ona verdim, biraz yedi. Bir de bunu da komşularımızdan öğrenmiştik. Ebe Gümeci'nin çayı da çok iyi geliyormuş. Ebe Gümeci de topladım. İşte dün böyle geçti. Bayağı geç vakte kadar sitanın başındaydım. Ne diyecektim? Ne diyeceğimi unuttum. Tatlı ay çiçekleri. Böyle tatlı ay çiçeklerim. Bu da böyle bir şeydi ama genelde çok şükür, yani grip köydeki Zümral'ın oğlu hastaydı birkaç hafta önce de, 2 hafta önce. Sonra Kezban'ın oğlu hastaydı, aynı şekilde grip oldu. Şimdi siteye geçti. Yani böyle etrafta dolaşan bir grip. Yalnızca böyle, çok şükür. Şimdi gördüğünüz gibi çok daha iyi, tatlı prensesim. Sanki bir şey paylaşmak istiyordum size. Bugün böyle bol bol yeşil smoothie, limonlu su verdim sabah. Böyle biraz midesi dinlendi. Yeşil smoothie verdim. Şimdi akşam dünden kalma biraz çorba var. Bir de iştah açıldı. O iyi bir işaret. Patates yemek istiyor akşam. Avokado, patates haşlayacağım. Beraber. Ben de zaten o ne yediyse aynılarını yedim. Tek araya gündüz biraz enerjim olsun diye bir yulaf ekledim araya. Öyle. Onun dışında videolarımızı beğenirseniz çok mutlu oluruz. Bunu bazen söylemeyi unutuyorum bazı vloglarımda. Ama bize çok yardımcı olur. Eğer abone olmadıysanız ve videolarımı seviyorsanız, abone olursanız daha da yardımcı olur. Ve basarsanız, abone olursanız, basabilirseniz dedi. Hep kelimesini unutuyorum. Türkçe'de ileti değil, hatırlayamıyorum ama belki biliyorsunuzdur, o zil işareti. Böylece yeni vloglar paylaştığımda onları görmüş olursunuz. Bir de bunu da ekleyeyim dedim. Hani soranlar olmuştu. Katıl butonunu daha yapmadım. Onu bir araştırmam lazım. Bana birçok tatlı ayçiçekleri bana demişti, neden katıl butonu yapmıyorsunuz, size iyi olur. Ama birileriniz bana teşekkür butonundan bahsetmişti. Ben onu ekleyebildim. Teşekkür butonu. Teşekkür butonumu ekledim. Eğer biraz daha destek olup teşekkür etmek istiyorsanız onda da haberiniz olsun diye paylaşayım dedim. Onun dışında sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki böyle YouTube'dan da olsa sizle böyle güzel bir bağ kurabildim. Hayatımızın bazı bölümlerini paylaşabiliyoruz. Kendinize çok iyi bakın tatlı çiçekleri.